Üçüncü nokta, üslubundaki bedaat-ı harikadır. Evet, Kur'an'ın üslupları hem gariptir, hem bedidir, hem aciptir, hem muknidir. Hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi taklit etmemiş. Hiç kimse de onu taklit edemiyor. Nasıl gelmiş, öyle o üsluplar taravetini, gençliğini, garabetini daima muhafaza etmiş ve ediyor. Ez cümle, bir kısım surelerin başlarında şifre misal, Elif Lam Mim, Elif Lam Ra, Taha, Yasin, Hamim, Ayn, Sin, Kaf gibi mukattaat hurufundaki üslubu bediyisi 5-6 lemma-i icazı tazammun ettiğini İşaret-ül İcaz'da yazmışız. Ez cümle, surelerin başında mezkûr olan huruf, hurufatın aksam-ı malumesi olan mechure, mehmuse, şedide, rahve, zelaka, kalkale gibi aksam-ı kesiresinden her bir kısmından nısfını almıştır. Kabili taksim olmayan hafifinden nısf-ı ekser, sakilinden nısf-ı ekal olarak bütün aksamını tansif etmiştir. Şu mütedahil ve birbiri içindeki kısımları ve 200 ihtimal içinde mütereddit, yalnız gizli ve fikren bilinmeyecek bir tek yol ile umumu tansif etmek kabil olduğu halde, o yolda, o geniş mesafede sevki kelam etmek, fikri beşerin işi olamaz. Tesadüf hiç karışamaz. İşte bir şifre-i ilahiye olan surelerin başlarındaki huruf, bunun gibi daha 5-6 lem'ay-i icaziyeyi gösterdikleriyle beraber, ilmi esrar-ı huruf ulemasıyla evliyanın muhakkikleri şu mukattaattan çok esrar istihraç etmişler ve öyle hakaik bulmuşlar ki, onlarca şu mukattaat kendi başıyla gayet parlak bir mucizedir. Onların esrarına ehil olmadığımız, hem umuma göz görecek derecede ispat edemediğimiz için o kapıyı açamayız. Yalnız İşaretül İcaz'da şunlara dair beyan olunan 5-6 lemay icaza havale etmekle iktifa ediyoruz. Şimdi esali-i Kur'aniye'ye sure itibariyle, maksat itibariyle, ayat ve kelam ve kelime itibariyle birer işaret edeceğiz. Mesela Sure-i Amme'ye dikkat edilse, öyle bir üslubu bedi ile ahireti, haşri, cennet ve cehennemin ahvalini öyle bir tarzda gösteriyor ki, şu dünyadaki ef'al-i ilahiyeyi, asar-ı Rabbaniyeyi, o ahval-i uhreviyeye birer birer bakar, ispat eder gibi kalbi ikna eder. Şu suredeki üslubun izahı uzun olduğundan, yalnız bir iki noktasına işaret ederiz. Şöyle ki, şu surenin başında kıyamet gününü ispat için der, size zemini güzel serilmiş bir beşik, dağları hanenize ve hayatınıza defineli direk, hazineli kazık, sizi birbirini sever, ünsiyet eder çift, geceyi hab-ı rahatınıza örtü, gündüzü meydan-ı maişet, güneşi ışık verici ısındırıcı bir lamba, bulutları ab-ı hayat çeşmesi gibi ondan suyu akıttım. Basit bir sudan bütün erzakınızı taşıyan, bütün çiçekli meyveli muhtelif eşyayı kolay ve az bir zamanda icat ederiz. Öyleyse yevmi fasl olan kıyamet sizi bekliyor. O günü getirmek bize ağır gelemez. İşte bundan sonra kıyamette dağların dağılması, semavatın parçalanması, cehennemin hazırlanması ve cennet ehline bağ ve bostan vermesini gizli bir surette ispatlarına işaret eder. Manen der, madem gözünüz önünde dağ ve zeminde şu işleri yapar, ahirette dahi bunlara benzer işleri yapar. Demek surenin başındaki dağ, kıyametteki dağların haline bakar ve bağ ise ahirde ve ahiretteki hadikaya ve bağa bakar. İşte sair noktaları buna kıyas et, ne kadar güzel ve âli bir üslubu var, gör. Mesela, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ İlâ ahir. Öyle bir üslubu âlide beni beşerdeki şuunat-ı ilahiyeyi ve gece ve gündüzün deveranındaki tecelliyat-ı ilahiyeyi ve senenin mevsimlerinde olan tasarrufat-ı Rabbaniyeyi
ve yeryüzünde hayat memat, haşir ve neşri dünyeviyedeki icraat-ı Rabbaniye'yi öyle bir ulvi üslub ile beyan eder ki, ehli dikkatin akıllarını tesir eder. Parlak ve ulvi geniş üslubu, az dikkat ile göründüğü için, şimdilik o hazineyi açmayacağız. Mesela, اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Gök ve zeminin Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı derece-i inkiyat ve itaatlerini şöyle âli bir üslub ile beyan eder ki, nasıl bir kumandan-ı azam, mücahede ve manevra ve ahz-ı asker şubeleri gibi mücahedeye lazım işler için iki daireyi teşkil edip açmış, o mücahede, o muamele işi bittikten sonra o iki daireyi başka işlerde kullanmak ve tebdil ederek istimal etmek için o kumandan-ı azam o iki daireye müteveccih olur. O daireler her birisi hademeleri lisanıyla veya nutka gelip kendi lisanıyla der ki, ey kumandanım, bir parça mühlet ver ki eski işlerin ufak tefeklerini, pırtı mırtılarını temizleyip dışarı atayım, sonra teşrif ediniz. İşte atıp senin emrine hazır duruyoruz. Buyurun ne yaparsanız yapınız. Senin emrine münkadız. Senin yaptığın işler bütün hak, güzel, maslahattır. Öyle de semavat ve arz böyle iki daireyi teklif ve tecrübe ve imtihan için açılmıştır. Müddet bittikten sonra semavat ve arz daire-i teklife ait eşyayı emri ilahiyle bertaraf eder. Derler, ya Rabbena, buyurun ne için bizi istihdam edersen et, hakkımız sana itaattir, her yaptığın şeyde haktır. İşte cümlelerindeki üslubun haşmetine bak, dikkat et. Hem mesela, ya ardu bla'i ma'eki ve ya sema'u akli'i ve gîdal mâ'u ve kudiyel emr ve istevet alel cudi ve qîle bu'den lil kavmid zalimin. İşte şu ayetin bahri belagatından bir katreye işaret için bir üslubunu bir temsil aynesinde göstereceğiz. Nasıl bir harbi umumide bir kumandan, zaferden sonra ateş eden bir ordusuna, ateş kes ve hücum eden diğer bir ordusuna dur der, emreder. O anda ateş kesilir, hücum durur. İş bitti, istila ettik, bayrağımız düşmanın merkezlerinde yüksek kalelerinin başında dikildi, esfel-üs safiline giden o edepsiz zalimler cezalarını buldular der. Aynen öyle de, padişah-ı bimisal, kavmi Nuh'un mahvı için semavat ve arza emir vermiş. Vazifelerini yaptıktan sonra ferman ediyor, ey arz, suyunu yut, ey sema, dur, işin bitti. Su çekildi, dağın başında memur-u ilahinin çadır vazifesini gören gemisi kuruldu, zalimler cezalarını buldular. İşte şu üslubun ulviyetine bak. Zemin ve gök iki muti asker gibi emir dinler, itaat ederler diyor. İşte şu üslub işaret eder ki, insanın isyanından kainat kızıyor, semavat ve arz hiddete geliyorlar ve şu işaretle der ki, yer ve gök iki muti asker gibi emirlerine bakan bir zata isyan edilmez, edilmemeli. Dehşetli bir zecri ifade eder. İşte tufan gibi bir hadise-i umumiyeyi bütün netayiciyle, hakaikiyle birkaç cümlede icazlı, cemalli, icmalli bir tarzda beyan eder. Şu denizin sair katrelerini şu katreye kıyas et. Şimdi kelimelerin penceresiyle gösterdiği üsluba bak. Mesela, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ deki, kel-urcunil kadim kelimesine bak. Ne kadar latif bir üslubu gösteriyor. Şöyle ki, kamerin bir menzili var ki, Süreyya yıldızlarının dairesidir. Kameri, hilal vaktinde hurmanın eskimiş beyaz bir dalına teşbih eder.
Şu teşbih ile semanın yeşil perdesi arkasında güya bir ağaç bulunuyor ki, beyaz, sivri, nurani bir dalı, perdeyi yırtıp başını çıkarıp, Süreyya o dalın bir salkımı gibi ve sair yıldızlar o gizli hilkat ağacının birer münevver meyvesi olarak, işitenin hayali olan gözüne göstermekle, medar-ı maişetlerinin en mühimmi hurma ağacı olan sahranişinlerin nazarında ne kadar münasip, güzel, latif, ulvi bir üslubu ifade olduğunu zevkin varsa anlarsın. Mesela 19. sözün ahirinde ispat edildiği gibi وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا tecri kelimesi şöyle bir üslubu âliye pencere açar. Şöyle ki, tecri lafzıyla yani güneş döner tabiriyle kış ve yaz, gece ve gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufat-ı kudret-i ilahiyeyi ihtar ile sani'in azametini ifham eder ve o mevsimlerin sayfelerinde kalemi kudretin yazdığı mektubat-ı samedaniyeye nazarı çevirir. Halik-i Zülcelal'in hikmetini ilam eder. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا yani lamba tabiriyle şöyle bir üsluba pencere açar ki, şu alem bir saray ve içinde olan eşya ise insana ve zihayata ihzar edilmiş müzeyyenat ve mat'umat ve levazımat olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mumdar olduğunu ihtar ile sani'in haşmetini ve Halık'ın ihsanını ifham ederek tevhide bir delil gösterir ki, müşriklerin en mühim, en parlak mabut zannettikleri güneş, musahhar bir lamba, camit bir mahluktur. Demek siraç tabirinde Halık'ın azamet-i rububiyetindeki rahmetini ihtar eder, rahmetin vüs'atindeki ihsanını ifham eder ve o ifhamda saltanatının haşmetindeki keremini ihsas eder ve bu ihsasta vahdaniyeti ilam eder ve manen der. Camit bir sırac-ı musahhar hiçbir cihette ibadete layık olamaz. Hem cereyan-ı tecri tabirinde gece gündüzün, kış ve yazın dönmelerindeki tasarrufat-ı muntazama-i acibeyi ihtar eder ve o ihtarda rububiyetinde münferit bir sani'in azameti kudretini ifham eder. Demek şems ve kamer noktalarından beşerin zihnini gece ve gündüz, kış ve yaz sayfelerine çevirir ve o sayfelerde yazılan hadisatın satırlarına nazar-ı dikkati celbeder. Evet, Kur'an güneşten, güneş için bahsetmiyor. Belki onu ışıklandıran zat için bahsediyor. Hem güneşin insana lüzumsuz olan mahiyetinden bahsetmiyor. Belki güneşin vazifesinden bahsediyor ki, sanat-ı Rabbaniye'nin intizamına bir zemberek ve hilkat-ı Rabbaniye'nin nizamına bir merkez, hem Nakkaş-ı Ezeli'nin gece gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki sanat-ı Rabbaniye'nin insicamına bir mekik vazifesini yapıyor. Daha sair kelimat-ı Kur'aniyeyi bunlara kıyas edebilirsin. Adeta basit, me'luf birer kelimeyken, latif manaların definelerine birer anahtar vazifesini görüyor. İşte ekseriyetle üslubu Kur'an'ın geçen tarzlarda ulvi ve parlak olduğundandır ki, bazen bir bedevi Arap bir tek kelama meftun olur, Müslüman olmadan secdeye giderdi. Bir bedevi, "Fesda' bima tu'mer" kelamını işittiği anda secdeye gitti. Ona dediler, "Müslüman mı oldun?" "Yok" dedi, "Ben şu kelamın belagatına secde ediyorum."